Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün döndür poğaça yapacağız. Kat kat ayrılan, tel tel ayrılan bir poğaça hazırlayacağız. Hazırlaması oldukça kolay ve basit. Herkes yapabilir. Üstelik de çok az malzemeyle hazırlanıyor. Nasıl yapılır, nasıl hazırlanır döndür poğaçayı? Gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Evet. Döndür poğaçayı hazırlamaya geçelim. Kabımın içine bir su bardağı ılık sütü döküyorum. Sütümüz ılık olacak. Çünkü mayalanma süresi fazla uzun olmasın. Bir çay bardağı da su ilave ediyoruz. Suyumuz da ılık. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tane de mayamızı ıslattım. Yaş mayadır kendisi. Ben mayalarımı derin dondurucuda beklettiğim için ılık suyla onu da ıslattım. Çözüldükten sonra kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı da şeker döküyorum. Şeker de koyduk ve tuz ilave ediyoruz. Tuz ne kadar? Göz ayarı tuz atacağız. Az ya da çok size kalmış. Koyduğum malzemeleri şöyle ilk aşamada karıştırıyorum. İyice erisin, birbirine karışsın. Karıştırdıktan sonra üzerine un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi ele yapışmaz bir hamur olana kadar devam edecek arkadaşlar. Tüm poğaça hamurlarında olduğu gibi güzel özleşene kadar yoğuracağız. Elimize yapışmamaya başladığı zaman, asla yapışmayacak zaten, son zamanda yoğurmayı keseceğiz. Standart ölçü poğaçalarda genelde bu şekilde olur. İlk önce karıştırıcı ile, daha sonra da elim ile yoğuruyorum. Evet, bugün döndür poğaça yapıyoruz arkadaşlar. Güzelce bakın yoğurduk. Hiçbir şekilde elimize yapışma var mı? Yok. Şu anda tamamdır. Şöyle üzerine bir kapak kapatalım. Tabak olur, ne olur, ne bulursanız, ya da bir poşete de geçirebilirsiniz. Bir bez yardımıyla şöyle güzelce kapatıyorum ki soğumasın. Sıcak bir yerde bunu bekleteceğim. Mayalandıktan sonra döndür poğaçayı hazırlamaya başlıyoruz. Evet. Hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi güzel bir kabardı. Kabımız doldu. Şu anda hazır. Şimdi hamurumuzu düz zemine alalım ve poğaçamızı hazırlamaya geçelim. Şöyle ilk aşamada güzelce bakın karıştırıyorum ki fazla gazı çıksın. Zeminimizi biraz unluyoruz. Unladığımız zemine şöyle çıkarıyoruz. Elimizle toparlıyoruz yine unun üzerinde, unlu zemin üzerinde. Şu şekilde bakın toparlıyoruz. Şimdi hamurdan ufak parçalar koparacağız. Hiç bıçakla kesmenize de gerek yok. Şöyle sıktıra sıktıra yaparsanız, bakın sıkarsanız elinizle şöyle toparlayıp da zaten hamurlar eşit oranda bölünecektir. Hani büyüklü küçüklü olursa da dengeleyin. Hepsini aynı büyüklükte yapmaya özen gösterin. Ya da bıçak ile kesin. Her iki şekilde de olur. Evet, bu arada sevgili dostlar, ülkemizde çok büyük bir felaket yaşandı. Allah yaşamını yitirenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Yaralılara acil şifalar versin. Allah yardım eylesin. Orada bu kış gününde bekleyenlere dualarımız sizinle arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Herkesin yardımcısı olsun. Allah büyüktür. Allah'tan ümit kesilmez. Evet, poğaçamızın bir tanesini düz zemine aldık ve alt unluyoruz. Şöyle tabak büyüklüğünde bir tanesini bakın açıyorum. Bu şekilde açacağız. Hani tabaktan azıcık büyük de olabilir. Bu şekilde açıyoruz.
Şimdi burada hazırladığım tüm hamurları aynı şekilde açacağım. Bakın. Evet, artık hızlı çekime geçtik. Tüm hamurları şöyle, yani tabaktan biraz büyük de olabilir, o şekilde açacağız. Bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Bildirimleri açabilirsiniz. Özellikle bildirimleri açın arkadaşlar. Abone olan arkadaşlar. Yayınlanan tariflerden haberdar olun. Evet, yufkaların hepsini açtım. Şimdi şöyle 2 yemek kaşığı burada margarin var benim. Biraz şu kutularda satılanlardan, yumuşak. Üzerine de birazcık sıvı yağ koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koyuyorum. Bu margarini eriteceğim. Gördüğünüz gibi erittim. Sıvı yağ ile birlikte karışık erittim. Şimdi bir fırça yardımıyla açtığım hamurun içini şöyle yağlıyorum. Elinizle de sürebilirsiniz. Fırçayla da sürebilirsiniz. İstediğiniz gibi arkadaşlar. Bak, her yerine gelecek şekilde şöyle sürdük. 3 kaşık 4 kaşık atabilirsiniz. Bir bıçak yardımıyla şöyle bir kesik atıyoruz. Bak, bu şekilde kesiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Katlayacağız. 1, bakın. 2 kere katladık ve buradan ötesinde şöyle bakın, yuvarlaya yuvarlaya gideceğiz. Başa kadar yuvarlayacağız. Döndür poğaçayı yapmaya başladık. Zaten bir tane dikkatli izlediğiniz zaman çok kolay, bu poğaçayı herkes yapacaktır. Tel tel ayrılan, çok da güzel kabaran harika bir poğaça oluyor. Evet, şimdi kalın kısmını alt kısmı koyuyoruz ve bakın elim ile bastırarak bu şekilde sürekli döndürüyoruz. Bakın, bastırıyoruz ama sürekli. Orta yerinden tekrar elimizle bastırıyoruz ve bir tanesini hazırlamış oluyoruz. Yağlanmış fırın tepsimize koyuyoruz. İster yağlı kağıt serin, ister benim gibi yağlayın. Şimdi hızlı çekime geçtik ve döndür poğaçaları hızlı çekimde hazırlıyoruz. Bu şekilde bakın, çok kolay bir şekilde döndür poğaçalarımızı hazırlamış oluyoruz. Bunun içine peynir koymuyoruz. Peynirsiz olarak tel tel ayrılan harika bir poğaça oluyor. Değişik, hazırlama şekli çok değişik ama çok kolay aslında. Tabi bir tanesini yaparken biraz zorlanabilirsiniz ilk eliniz alışana kadar. Ama 1-2 yaptığınız zaman eliniz çok kolay bir şekilde yapacaktır. Bakın, çok basit. İşte poğaçalarımı hazırladım. 14 tane oldu. Tepsim 14 tane oldu. Şimdi kalan yağım kaldı benim kabımda. Hepsi gitmedi. Bu kalanı ne yapacağız şimdi? Üzerine şöyle fırça yardımıyla sürüyorum. Yumurta yok arkadaşlar. Yumurta kullanmıyoruz. Üzerine gördüğünüz gibi kalan yağı sürdüm. Kalmazsa da bir kaşık eritin yani. Şimdi burada da susam ve çörek otu var. İsterseniz sade çörek otuyla, isterseniz sade susamla, isterseniz her ikisini de karıştırarak bakın bu şekilde de sürebilirsiniz. Bu sizin arzunuza kalmış. İstediğiniz gibi renklendirebilirsiniz, tatlandırabilirsiniz. Tabii ben biraz çörek otlu olarak yaptım. Neden? Görüntü güzel olsun diye. Susam da koydum ama çörek otunu çok daha fazla koydum. Gördüğünüz gibi döndür poğaçalarımız hazır. Birazcık tepsi mayasında durmasını bekledim ve fırına verdim. Ne kadar? 200 derece fırında. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Pişen poğaçaları fırından aldıktan sonra şöyle üzerine çok az sıvı yağ sürüyorum. Bu sıvı yağ ona parlaklık vermesi için. Yoksa başka bir amacı yok. İşte döndür poğaçalarımız hazır oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu poğaçayı yapar hazırlarsınız. Bir tanesini sizler için parçalayacağım. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün ve gelişsin. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.